Selamlar. Bugün size yine kronik prostatizmden bahsedeceğim. Kronik prostatizmde neler yapıyoruz? Yine kafalar çok karışmış. Hatta birkaç tane kendini bilmez densiz hasta sağa sola hoca çok pahalı yazmış. Bir kere kronik prostatizmin zaten %85 sebebi cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan mütevellit oluşan bu durumu devlet karşılamadığından tedavilerimiz tabii ki pahalı. Yani bunu kalkıp çok ucuza kronik prostatit tedavi ediyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyememiş. Bunu şikayet gibi yazmışlar. Aslında ben fakirim, hoca pahalı diyememiş. Ya da neydi o laf? Aslında hoca pahalı değil, ben fakirim diyememiş. Ondan dolayı oraya hoca çok pahalı bilmem ne yazmış. Tabii o dengesizin başka hastalıkları da vardı. Onlar da ayrı. Şimdi burada karıştırılan birkaç tane durum var. Onlardan bahsedelim. Her zaman söylüyorum. Kronik prostatizmde aslında bu ismi kullanmak yanlış. Kronik pelvik ağrı sendromunda 3 tane ana semptom grubu var. Bu 3 ana semptom grubundan bir tanesi neydi? Cinsellikle ilgili semptomlar. Cinsellikle ilgili sıkıntılar sadece ve sadece prostatizme bağlıysa prostatizm tedavisinden yarar görürsünüz. Ama mesela geldiğinizde biz muayenede arteriyel yetmezlik, venöz kaçak ya da penisin damarlanmasında, sinirlenmesinde bir hasar görüyorsak prostatı yani prostatizmi tedavi etmek bunu karşılamayacak. Bunu bilmeniz gerekiyor. Erken boşalma ve geç boşalma sorunu da böyle. Lifelong erken boşalmanız varsa, yani hayat boyu olan bir erken boşalmaysa, prostatizm zemininde olan bir durum değilse ya da hayat boyu olan bir geç boşalmanız, late ejekülasyon ya da anorgazmi, yani hiç orgazm olamama durumunuz varsa bu prostatizmi çözmekle geçmeyecek. Çünkü o bölgenin hastalıkları başka bir hastalıkla da tetiklenebiliyor. Prostatizm belki bunu tetikliyor ama altta yatan bir venöz yetmezliğiniz varsa onu da tedavi almak zorundasınız. İşte bunu böyle detaylı söyleyip anlatınca pahalı oluyoruz. Orası da bir ayrı durum. İlginç diyorum. Tekrar söylüyorum. Hasta ben fakirim yazamamış. Ya da hoca çok iyi muayene ediyor. Ben de her şeyi buluyor yazamamış. Böyle yazmış. Böyle durumlara itibar etmeyelim. Gelelim olayın gerçeğine. Şimdi prostatizmde cinsellik semptomları olur. Neden? Nörovasküler bundle'daki enflamasyondan dolayı erken boşalma, geç boşalma, ereksiyon kaybı gibi durumlar olur. Artı prostatın irritasyon semptomları, yani BPH gibi obstrüksiyona bağlı tıkayıcı semptomları ile irritatif semptomları da artar. Artı bir de ne olurdu? Ağrı semptomları olur. Ağrı semptomları herkeste görülecek diye bir şey yok. Ama ağrı semptomları görülmese de kronik pelvik ağrı sendromu adı altında bunlar toplanıyor. Ağrıların en çok gözüken yerde perineal bölgeydi. Çünkü niye? Perineal bölgede santral tendon ve o bölgedeki diğer nörovasküler yapılar enflamasyonla birlikte tetikleniyordu. Şimdi ben kronik prostatitim, bu düzelince her şeyim düzelecek dememiz yanlış. Tekrar altını çiziyorum. Burayı anlamıyorsunuz çünkü forumlarda boğuluyorsunuz. İşte gidiyorsunuz birine masaj, birine SVT yaptırıyorsunuz, birine bilmem ne yaptırıyorsunuz. Böyle sürekli kafanız karışıyor. Birisi antibiyotik yazıp gönderiyor, zaten o en saçma sapan olan şey. Ama şuna da hakim olmak lazım. Yani hemoroidiniz varsa aynı zamanda anal fistülünüz de olabilir. Hemoroidiniz varsa aynı zamanda anal fistülünüz de olabilir. Aynı bölgeyi ilgilendiriyor diye tedavileri de aynı olacak kaidesi yok. Sizin bir hayat boyu venöz kaçağınız varsa, yani sen daha hiç cinsel ilişkini yaşamadan önce dahi ereksiyonunu sürdürebilmekte zorluk çekiyorsan, pozisyonunla sertliğini kaybediyorsan, yani venöz kaçak belirtileri varsa, üzerine bir de prostatit geçirdiğinde ereksiyon sorunların daha da artar. Ama alttaki venöz kaçak hala var. Hatta tedavi olmadıkça daha da fazla ilerleyecek. Bunu iyi bilmek lazım, iyi anlamak lazım. Doktor gezip boğuluyorsunuz. Boğulduktan sonra da bunu bir doktor sizin yüzünüze açık açık söylediğinde moraliniz bozuluyor. Her şeyi prostatite iyileştirince iyileşeceğini düşünmeyelim. Tüm semptomlarınız prostatite bağlıysa, altta yatan başka hiçbir hastalığınız yoksa amenna. Onu zaten yıllardır tedavi ediyoruz. Tedavi edeceğim 5000 hastadan biri daha olacaksınız. Bunda sorun yok ama altta yatan başka durumunuz varsa ona da mutlaka tedavi önereceğiz. Bunu da bilmeniz lazım. Bu size bizim eklediğimiz bir durum değil. Sizde olan bir durumu bizim tanı koymamız. Bunu da yanlış anlamayın. Evet, gelelim tanıya.
Tanıda da çok hala böyle bir sürü işte lökosit arttırmalar bilmem neler. Arkadaşlar hani böyle eskiden bir forum kültürü vardı. Böyle işte doktor arkadaş prostatit hastalarını arttırabilmek için forumlar açıyorlar. İşte bloglar yapıyorlar, şunlar yapıyorlar, bunlar yapıyorlar. Bana çok avam geliyor. Çok avam şeyler çünkü. Prostattan sıvı bakıyorlar. İşte karşı eczaneye gönderip ilaç aldırıyorlar falan. Artık bunları çok yememek lazım. Yani bana hala sene olmuş 2024 gelen hastalar hep bu tezgahtan geçmiş hastalar oluyor. Bu da beni böyle vicdanen, doktor vicdanı olarak rahatsız ediyor. Sizin geçmeyen bir semptomunuz varsa öncelikle bir 4 kadeh testi yapılacak. 4 kadeh testini defalarca anlattım. Ürogenital sistemde olan herhangi bir enfeksiyon etkeni hala yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu anlayacağız. Yaşıyorsa evet antibiyotik vermek zorundayız. Çünkü mikropla savaşmak için bir antibiyotik vermek zorundayız. Ama non-bakteriyel, non-virütik bir durum varsa bunu antibiyotik vermenin manası yok. Biz bu 4 kadeh testinde nereye bakıyorduk? Bir çevreye bakıyorduk, bir üreter swab'a bakıyorduk, prostat sıvısına bakıyorduk, meniye bakıyorduk ve idrara bakıyorduk. Yani tüm ürogenital sisteme bakıyorduk. Hatta hastanın şüpheli, açık şüpheli cinsel ilişkisi varsa HIV şüphesi, hepatit B şüphesi, hazır bunlara bakmışken kandan da ELISA'mızı ekliyorduk. Tamamen böyle bir cinsel yolda bulaşan hastalık paneli olsun. Diyelim bunlardan tamamen arındınız. Yani 4 kadeh testiniz temiz geldi. Semptomlarının olduğu bölgeye yönelik tedaviler yapmak lazım. Sizin primer semptomunuz ağrıysa artık pelvik tabanınızı istediğiniz gibi çalıştıramıyorsunuz demek. Pelvik tabanı istediğiniz gibi çalıştırabilmek biraz zaman alacak. Burada hemen iyileşmeyi beklememelisiniz. İyileşmeyi tabii ki bekleyeceksiniz. Herkesin iyi olmak hakkı. Ama böyle elimde bir sihirli değnek varmış da kafanıza vuruyormuşum ya da bir İngiliz savaş filminde hadi kalk artık sen şövalyesin olmayacak. Bu olmayacak arkadaşlar. Ama 3 ay, 6 ay, 9 aylık sürelerde şifa bulan yüzlerce, binlerce hastamız var. Bunlardan biri olabilirsiniz. İkincisi sadece pelvik tabanı rehabilite etmek de yetmez. Aynı zamanda periprostatik alanlardaki ödemlere de bimanuel ya da monomanuel masajlar yapmak lazım. Bazı hekim arkadaşlar kendi kendine prostat masajı yapabilirsiniz diye video yayınladığını üzülerek görüyorum. Gerçekten çünkü kendi kendinize prostatın apexi ile bazisi arasında herhangi bir hareket yapamazsınız. Yani parmağınızla prostata oturur pozisyonda ulaşsanız dahi parmağınızla şu pozisyonda C pozisyonunda baskı, presür yapamazsınız. Bunun için kendi kendine prostat masajı yapma gibi bir durum yok. Bunu da tarihin tozlu sayfalarına medyatik olmak adına uydurulmuş bir bilgi olarak gönderiyoruz. Şimdi prostat masajı doktor tarafından yapılırsa önemli. Çünkü hemşire arkadaşlar tarafından yapılan prostat masajı çok etkili olmayabilir. Burada hemşire arkadaşların işi bilmediğini söyleyemiyorum. Bu değil. Burada anlatmak istediğim şu: prostat masajını yapan doktor periprostatik alandaki ödem ve enflamasyonun seans masaj azaldığını takip etmeli. Aslında biz prostat masajı yaparken aynı zamanda da muayene de ediyoruz. Yani muayene ile tedavinin gidişatına da bakmalıyız. Bunun için hemşire yapmamalı. Prostat masajını bunun için bu işi gerçekten yapmayı bilen doktor arkadaşlar yapmalı. Türkiye'de de 3-5 tane doktor arkadaş var. Bu konuda haklısınız. Hepiniz kalkıp da İstanbul'da Anur Expertise'a Doktor Doğukan Sökmen'e gelemiyorsunuz. Bunun da farkındayım. Ama bu da böyle bir durum. Doktora çok karlı bir olay olmadığı için bu konuyla uğraşan çok fazla meslektaşımız da yok. Birinin bunlarla uğraşması lazım. Ben elimden geldiğince zaman ayırmaya çalışıyorum. Hepinize bakamıyorum. Bunu da anlıyorum. Prostatit hastası bakmayı da aslında çok uzun süreli baktığımız için doktorlar istemiyorlar. Bunu da çok iyi anlıyorum. Ama doğru yolda giderseniz şifaya ulaşacağınızı da bilin. Peki gelelim sonrasında. Diyelim ki testimiz pozitif çıktı. Şimdi testimizde örnek veriyorum klamidya çıktı, üreoplazma çıktı ya da ne bileyim enterokok çıktı. Şöyle çıktı, böyle çıktı. Bu tarz mikroplar çıktığında başına antibiyotik almanız da yetmiyor. İş zaten, kafa zaten burada karışıyor. Siz her şeyi böyle matematikteki 2 artı 2 eşittir 4 gibi düşünüyorsunuz. Tıpta her zaman 2 artı 2 eşit değildir 4. Çünkü her hastanın ilaçlara, tedavilere ve etki mekanizmaları farklı. Bundan dolayı bunu geometrisel bir denklem gibi düşünmeyin. Yani orada bir mikrop var, ben antibiyotiğini alıyorum ve bu geçecek diye düşünmeyin. Yanlış geçmez arkadaşlar. Yani siz oradaki mikrobu bulsanız da doğru antibiyotiği kullansanız da geçmez.
yapmayız. Niye? Çünkü prostatın etrafında bir pseudo kapsül var. Gerçek bir kapsül değil. Karaciğerin glison kapsülü gibi gerçek bir kapsül değil. Burada pseudo bir kapsül var. Pseudo kapsül ne demek? Aslında yalancı bir kapsül ama ilaçların geçirgenliğini gerçekten engelliyor. Onun için prostat ve etrafına tüm ilaçların, hatta çoğu ilaç nüfuz edemiyor. Esasen iyileşememenizin ana sebebi de bu. Bu durumda da ilaç kullanırken yine şok dalgası tedavileri, prostat masajları, pelvik taban rehabilitasyonları, prostat içi enjeksiyonlar ya da periprostatik enjeksiyonlar yapılabilir. Prostata PRP tarzı normal plazma enjeksiyonları da yapılabilir. Kapsül geçirgenliğinin artması lazım lokalde de. Bunu yapmadıkça prostatik alana da ilaçların geçmediğini bilmeniz lazım. Çünkü prostatın içine geçen ilaçların, şu an piyasadaki prostatın içine geçen ilaçların %85'inde zaten antibiyotik direnci var mikropların. Yani aslında geçen ilaçları kullansak mikrop dirençli, mikrobun dirençli olmadığı ilaçlar da prostattan geçmiyor. Değil mi? Bir kısır döngü var. Bu kısır döngüyü kırmak için hekimle birlikte gerekirse o bölgeyi yumuşatarak prostatex dediğimiz işte prostata ısı ve termoregülasyon veren mekanizmayı mutlaka aktiflemeliyiz, anlatmalıyız. Şimdi burada da kafalar aydınlandıysa gelelim ana soruya ve hep sorduğum soruya. Hocam ben bundan kurtulacak mıyım? Evet arkadaşım, sen bundan kurtulacaksın. Hiç kimse prostatitle ölmüyor. Rahat olun. Evet, sen bundan kurtulacaksın. Ama birisi 3 haftada, birisi 3 ayda, birisi 6 ayda, birisi 9 ayda. Herkesin kendine göre bir iyileşme süresi olduğu için size de bu değişiklik gösterebilir. Peki neler yapmıyoruz? Sadece prostat iltihabı için antibiyotik kullanıp kenara çekilmiyoruz. Prostattan saçma sapan lökosit baktırmıyoruz. Kendi kafamıza göre ilaç tedavisi yapmıyoruz. Ya da bunların hepsinin başımıza gelmemesi için tek eşit oluyoruz.